Herkese merhaba, videoma kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gökkuşağı renginde kek ipiyle bir çanta öreceğim. Market çantası boyutunda olsun istiyorum. File görüntüsüne sahip bir çanta öreceğim. Dilerseniz farklı çeşitte örebilirsiniz. Yine Renatura'nın kek ipini kullanacağım. Yüzde pamuk bir ip. Önerilen tığ kalınlığı 2 ila 4 mm. Ağırlığı 250 gram ve 250 metre bir ip. Tığ boyutlarına bakarsak, eğer sıkı bir örgü olsun istiyorsanız daha küçük bir tığ kullanabilirsiniz. Bu tığımız 3 milimetrelik bir tığ. Bakın. Bu 3,5 milimetrelik bir tığ. Burada 4 milimetrelik bir tığ. Ben 4'lü öreceğim. Çok sıkı bir çanta olsun istemiyorum. Talaş bir çanta olsun istiyorum. Şimdi parmağıma doladım. Kıvırdım. Tığımı alıp bir tane düğüm yaptım. Çantanızın genişliği ne kadar olsun isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Bu çantada zincir sayısının çok bir önemi yok. Artırma eksiltme de yapmayacağız. Çok basit bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde orta bollukta zincirler çekeceğim. Ne kadar büyüklükte olsun isterseniz o kadar zincir yapabilirsiniz. Ben şimdi zincirlerimi çekiyorum. Toplam 50 tane zincirimi çektim. Bakalım. 30 santim uzunluğunda olmuş. Benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sık iğnelerle ilk sıraya gideceğiz. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım ve ördüm. Yanındakine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sık iğnelerimi tamamladım. Örgümü çevirmeden öreceğim için aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğin karşısına denk gelmiş oldu. Bu sırada yaptığımız sık iğnelerin karşısına denk gelen ilmeklere sık iğne yapacağız ve sırayı bitirmiş olacağız. Aslında bu bizim çanta tabanımız gibi olacak. Çok geniş bir taban olmayacak. O yüzden aslında artırma yapmadık burada. Bu şekilde diğer kısma kadar sık iğne ile devam edeceğim. Bakın, sık iğnelerin karşısına denk gelen ilmeklere batıp sık iğne yapıyorum. Bir yandan da bu ipimi yürütüyorum. Daha sonra uğraşmak istemediğim için. Son ilmeğime kadar, daha doğrusu başlangıç ilmeğime kadar ördüm. Burada ilk ilmeğimi bakın batıyorum. İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Bir tane zincir. Bundan sonra istediğim sıra kadar sık iğne yapacağım ve istediğim yükseklikte olana kadar devam edeceğim. Belki 3 santim, belki 5 santim. Duruma göre bakacağım. Ördükçe bu taban bu şekilde katlanacak ve uzayacak. Sık iğne yerine ikili trabzan veya yarım trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen keyfi bir durum. Bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan sık iğneler yapacağım. Tekrar başlangıç noktama geldiğimde zincire değil ilk ilmeğe batıp zincir çekeceğim ve tekrar devam ettireceğim sıramı. Bu şekilde devam ediyorum. Sıramın yarısına kadar geldim. Hatırlarsanız burada 2 tane ilmeği aynı deliğe batmıştık. Bu sefer onu yapmayacağım. O dönüş için ve karşılıklı denk gelmesi için de artık önüme gelen ilmekleri dönerek öreceğim. Hiçbir artırma yapmadan. Bakın, ilk sıradan bile çantamın tabanı oluşmaya başladı. İstediğiniz uzunluğa kadar devam edebilirsiniz.
ikinci sıramın sonuna geldim. Bir detaydan bahsetmek istiyorum. Burada ilmek kayma yaparken buradaki ilmek son ilmek gibi görünüyor ama aslında ilmeğimiz değil. Bu da zincirimiz. Bu nokta ve bu nokta bizim çalışacağımız yerler değil. O yüzden sıra sonuna geldiğimde bakın ilmek burada görünüyor. O ilmeğe batıyorum ve ilmek kayma yapıyorum. Böylece örgüm birleşmiş oldu. Tekrar bir zincir. Tekrar sıra sonuna geldiğimde o detaya dikkat edeceğim. Siz de dikkat edin. Yoksa ilmek sayınız artmış olur. Yine zincirimi çektim ve aynı noktadan başlıyorum. Ben bu şekilde devam ettim. Bakalım. 5 santim olmuş. Benim için yeterli. İsterseniz daha da uzatabilirsiniz. 10 santim, 15 santim. Bu şekilde de örebilirsiniz çantayı. Ben şimdi kafesler yapacağım. File görüntüsü yapacağım. Bu şekilde. 2 tane zincirimi çektim. Bu benim trabzan boyutu için yeterli bir zincir. Bir tane daha çekiyorum. Bu da iki trabzan arasında olacak zincir için. Başını alıyorum. Bizim ilmeğimiz burada. Bu ilmeği atlayıp yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. 3 tane ilmeğim var. 1 2 2 seferde ördüm. Bir zincir. Tekrar tığımın başına doladım. Bir tane ilmeği atlayıp yanındakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yarım trabzan da yapabilirsiniz. Daha kapalı olsun isterseniz yarım trabzan yapılabilir veya daha geniş isterseniz üçlü trabzanlar da yapılabilir. Bu şekilde aralarda birer ilmek atlayarak ikili trabzanlar yapacağım. İkili trabzanlar arasında da bir tane zincirim var. Bu şekilde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. İlk dönüşümü sağlamış oldum. Bakın kafes görüntüsü, file görüntüsü oluştu. Sıranın sonuna geldim. En son bir zincir yapmıştım. Artık örgümü kayma dikişiyle kapatacağım. Başta çekmiş olduğum zincirin ikincisine batıyorum. İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Tekrar 3 zincirle başlıyorum. Bu şekilde istediğiniz gövde ne kadarsa, çanta gövdesi ne kadarsa o kadar uzatabilirsiniz. Ben bu şekilde devam edeceğim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sadece şu detayı vermek istiyorum. Daha geniş veya dar bir çanta yapmak isterseniz ve benim gibi belli bir yerden sonra kafes file görüntüsü elde etmek istiyorsanız ilmek sayınızın tek olması gerekiyor. 50 zincirle başlamıştım. 49 tane ilmeğim var. Çünkü bir ilmeği atlayıp hemen yanındakine sık iğne yaptığımız için toplam 49 ilmeğe sahibim şu an. Siz de büyütmek veya küçültmek isterseniz bu detaya dikkat edin. Onun haricinde herhangi bir püf noktası yok zaten. Bu şekilde dönerek istediğimiz çanta gövdesini elde edene kadar devam edeceğiz. Bu sırada boşluklara da batabilirsiniz. Daha kapalı bir görüntü elde edersiniz ve kafes görüntüsü olmaz. Onun için başını alıp direkt trabzanların tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar başını alıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Direkt trabzanların olduğu ilmeğin tepesine batıyorum. Bu arada da rengim değişmiş oldu. Bakın kırmızıya geçiş yaptım. Bir zincir, tekrar ikili trabzan. Artık ben bu şekilde örerek devam edeceğim. O kısımları size göstermeyeceğim. Çok uzun süreceği için. Daha sonra askı kısmında size detayları anlatacağım.
Size anlattığım şekilde çantamı devam ettirdim ve bir yerde durdum. Bu benim için yeterli bir gövde. Alt kısımdan üst kısma geçerken bakın kenarlarda 20'şer santim bir daralma var. Bu olsun istemezseniz altta kullandığınız tığ milimetresini yarım ya da bir artırabilirsiniz üst kısma geçerken. Ben 4 milimetre kullanmıştım. Buraya geçerken 5 kullansaydım bu daralma olmayacaktı ama çok da önemli değil. Çünkü içine bir şey koyduğumda esneme yapıyor gayet. Ve kenardaki o yarım santim benim için çok önemli değil. Şimdi ipim bu kadar kaldı. Birkaç sıra daha gitmek istiyorum fakat cesaret edemedim yetip yetmeyeceği konusunda. O yüzden askıdan önce birkaç sıra sık iğne gitmek istiyorum. Daha düzgün dursun istediğim için. Alt kısımda yaptığım gibi tamamlayıcı olması için üstte de birkaç sıra sık iğne yapacağım. En son zincirimle bağlamıştım. Bir tane zincir çektim ve aynı noktaya batıp ilmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane boşlukta, bir tane trabzan tepesinde. Bir tane boşlukta sık iğne, bir tane trabzan tepesinde. Bu şekilde başlangıç noktama kadar sık iğneler yapacağım ve bunu birkaç sıra tekrarlayacağım. Daha sonra askı kısmına geçiş yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. En son bir tane boşlukta yaptım ve zincire değil ilmeğime batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı noktadan başlayıp bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapacağım. Ve bunu ben birkaç sıra daha tekrarlamayı düşünüyorum. Daha sonra askı kısmını anlatmaya geçeceğim. Ben bu şekilde devam ediyorum. Dilerseniz ikili trabzanlar da yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi boşlukta bir tane, tepede bir tane olacak şekilde. Tamamen size kalmış. Bunu yapmayabilirsiniz ama daha düzgün dursun istiyorum. O yüzden bütün çevreyi sık iğnelerle dolanacağım. Toplamda 3 sıra olacak şekilde sık iğnelerimi yaptım. Şimdi genel bir çanta ölçüsü vereyim sizlere. Taban kısmı 32-32,5 santim. Dediğim gibi kenarlardan yarım santim daralma olduğu için 31 santim gövdesi. Yüksekliği de 27 santim olmuş. Şimdi askı kısmına geçerken ben işaretleyicilerimi koydum. Toplam ilmek sayısını sayabilirsiniz ve onu istediğiniz orta açıklığa göre hesaplayıp kenarlardan pay bırakabilirsiniz. Ben ortada toplam 27 tane ilmek bıraktım. Kenarda 10 tane sık iğne ilmeği saydım ve bu noktalara işaretleyici koydum. Daha dar bir açıklık isterseniz çantanız için onu ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi 27 ortada, arkaya da aynı şekilde yaptım 27. Kenarlardan da 10 tane ilmek ayırdım. En son burada ben işaretleyicimi ilmeğimi kaydırmıştım ve bir tane zincir çekmiştim. Yine sık iğneyle devam edeceğim. Sık iğnemi yaptıktan sonra aynı noktadan başlayıp ilk işaretleyicimin olduğu yere kadar örüyorum. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. Bu zincir benim çantamın askı boyunu verecek bana. O yüzden ne kadar uzunlukta bir askı istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Bu zincir sayısının herhangi bir önemi yok. İstediğiniz uzunluğa göre yapabilirsiniz. Ben göz kararı şimdi zincir çekiyorum. Daha sonra sayıyı vereceğim sizlere. Toplamda 64 tane zincir çektim. Yeterli gibi görünüyor. Bunun esneme payı da olacak. Burada işaretleyiciden bir önce başlamıştık.
Bu sefer işaretleyicimin olduğu yere batacağım. Ve bir tane sık iğne ile askıya sabitleyeceğim. Şimdi diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar sık iğne ile devam ediyorum. İşaretleyiciden bir önce olan ilmeğe kadar sık iğnemi devam ettirdim. Burada kaç tane zincir çektiyseniz burada da o kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Askı boyunun eşit olması için. Ben tekrar 64 tane zincirimi çekiyorum. Yine zincirimi tamamladım. İşaretleyicimin olduğu yere batıp sık iğne ile sabitliyorum. Yine sık iğne ile devam edip sıramı bitireceğim. Son ilmeğimi de yaptıktan sonra yine kayma dikişiyle sıramı kapatıyorum. Buraya kadar sık iğne yaparak devam edeceğim ve askı kısmını örmeye başlayacağım. Artık askı kısmına gelmiş oldum. Böyle düz kısmıyla da yapabilirsiniz, ters kısmıyla da yapabilirsiniz. Bu önemli değil, sadece aynı hizada olsun. Yine sık iğneler yapacağım. İlk ilmeğe batıp sık iğne yaparak, şu an ben tersindeyim. Sık iğnelerimi yapıp askı boyunca 60-65 kaç zincir çektiyseniz, ben 64 tane çekmiştim. O kadar sık iğne olacak. Ve bu noktaya geldiğimde tekrardan dolanacağım. Askı kısmına gelip devam edip tekrar aynı noktaya geleceğim. Yani aslında ortayı örmek yerine askı kısmını örüyoruz. Bu şekilde devam ediyorum sık iğnelerle. Askı kısmını tamamladım. Şimdi burada direkt bu küçük ilmeği görmeden yan kısma geçerseniz sayınız azalacak. O yüzden buradaki ilmeğe de batıp bir tane sık iğne yapın. Daha sonra hemen yanından başlayıp sık iğnelerle devam ediyorum. Buraya kadar geleceğim ve tekrar askı kısmına geldiğimde sık iğnelerimle devam edeceğim. Dediğim gibi orta kısımda artık çalışmıyoruz. Askılarla çalışacağız. Ve başlangıç noktasına kadar bu şekilde ilerliyorum. Diğer kısma kadar devam ettim. Dediğim gibi bu ilmeğe battıktan sonra hemen burada küçük bir ilmek daha var. Onu atlamadan batıyorum ve askı boyunca sık iğnelerime devam ediyorum. Bütün bir sıra boyunca askıdaki sık iğnelerimi yaptım. Bu işaretleyicileri çıkarabilirsiniz. Tamamen o ortadaki ve askı sayısını ayarlamak için de. Bunlarla işimiz yok. İşaretleyiciniz yoksa bir ip de bağlayabilirdiniz veya bir toka kullanabilirsiniz. Bunları çıkardım. Şimdi bundan sonra yine sık iğnelerle devam edeceğim. En son burada bir kayma dikişi yapmıştım. Ve bir tane zincir çektim. Tekrar sık iğnelerle başlıyorum. Bu noktaya kadar sık iğnelerime devam ediyorum. Tam askı kısmına geldiğimizde buradaki köşedeki ilmeğe sık iğne yapmayabilirsiniz. Çünkü buraya yaptığımızda devam ettikçe, bakın şöyle devam ettikçe ve bir sonraki sıralarda da eklendikçe bu kısım burası kıvrılabilir. Eğer ipinizde bir kıvrılma olmuyorsa yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Direkt askı kısmına geçiyorum. Yani burada biz 10 ilmek ayırmıştık.
9 örmüş oldum. Yani bu taraftaki kısımdan bir tane eksiltme yapmış oldum. Bakın boşluk yok gibi görünüyor. Çünkü bu fazla bir ilmek gibi görünüyor orada. İpim de biraz kalın olduğu için orada böyle bir kıvrım olsun istemiyorum. Tekrar devam ediyorum. Askı kısmı bittiğinde yine bu köşedeki ilmeği örmeyeceğim ve yan kısma geçiş yapacağım. Askımdaki sayı azalsın istemiyorum. Bu şekilde sık iğnelerle devam ediyorum. Yine askı boyunca ördüm. Bakın köşedeki yere geldim. Oraya batmadan yanına batıyorum ve sık iğne ile devam ediyorum. Bu yaptığımı diğer kısımda da yapacağım ve başlangıç noktasına kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Başlangıç noktama geldim. Yine ilmeğimi batıp örgümü kapatıyorum. Bir zincir. Yine bu şekilde devam edeceğim. Köşede bir tane ilmek atlayacağım. Dediğim gibi orada kıvrılma olsun istemiyorum. Dediğim gibi burada atladığım ilmekleri her köşede atlayacağım. Bu kıvrılma olmamış olacak. Askı kalınlığı ne kadar olsun isterseniz bu teknikle istediğiniz sıra kadar devam edebilirsiniz. Ben birkaç sıra daha gitmeyi planlıyorum. Hani duruşuna göre karar vereceğim. Bu kalınlık da ideal aslında ama biraz daha kalın olsun istiyorum. O yüzden bir iki sıra daha örmeyi planlıyorum. Ben bu şekilde devam edip son halini sizlerle paylaşacağım. Birkaç sıra gidecektim, vazgeçtim. Burada 7 sıra sık iğnemiz var. Aşağıda da ben 7 sıra sık iğne yaptığım için dengeli dursun istedim bu kısımlar. O yüzden devam etmedim. Siz istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Askı kalınlığım da bu şekilde oldu. En son burada ben ilmek kayma yapmıştım. Herhangi bir düğüm yapmadan ipimi keseceğim. Daha sonra size nasıl gizlemeniz gerektiğini göstereceğim. Bu şekilde kestim. İpimi çıkarıyorum. Şimdi ip gizlemeye geçelim. Daha sonra size çantanın toplam ebat ölçüsünü vereceğim. Şimdi bu ipi gizlerken bakın şu an herhangi bir düğüm yok. Burada bir ilmek görüntüsü var. Bu görüntü bozulsun istemiyorum. O yüzden bu ipi alıp sanki ilmek oluşturuyormuşum gibi önden arkaya getiriyorum. İpim şu an burada bakın. Geçirdim ve tekrar üstten arkaya doğru götürdüğümde buradan ilmek görüntüsü olmuş olacak. İpim bu kısımda bakın. Çekiyorum. Çok sıkmadım. Bu noktadan ipimi iç kısma doğru getirdim. İlmek olmuş gibi görünüyor. Şimdi iç kısımda buna bir düğüm atacağım. Daha küçük bir tığ kullanmak istiyorum. Bakın şu an dümdüz devam ediyor. İç kısımda düğüm atıp dikişle gizleyeceğim. Bakın düz bir şekilde gizlendi. Şimdi iğne için bakın en büyük arkası bu şekilde olan bir iğnem var. Bundan geçmeyeceği için makasla, hatta elinizle yapabiliyorsanız elinizle ipin katını açacaksınız. Bakın sökülüyor zaten. Şimdi ben bunu iğneme geçireceğim. İpliği iğneme geçirdim. Burada düğüm attığım nokta var.
Ve bu noktada düğüm çözülmesini istediğim için üstüne dikişler yapacağım. Bu şekilde. İğnemle de bir tane düğüm atacağım. Veya bir iki tane düğüm atabilirsiniz üst üste. Hem görünmemiş olacak hem de sağlam olmuş olacak. Bir düğüm daha atıyorum. Bu şekilde görünüyor. Bu ipimi de iç kısımdan yürüteceğim ve gizleyeceğim. Dikişimi bitirdim. İpimi de dip kısımdan kesiyorum. Bakın. Hiçbir şekilde görünmüyor. Bitişte muntazam. Güzel oldu. Şimdi çantanın ölçüsünü vereyim sizlere. Taban genişliği 32 santim. Zaten bahsetmiştim. Gövdesi 31 santim. Orta kısım 28 santim. Tabi kenardan biz payda çıktığımız için toplam bu şekilde düzeltelim. Yani 31-32 santim olmuş. Bu şekilde askı kısmında kabaca ölçelim. ...21 santim görünüyor. Bu gayet günlük kullanıma uygun bir çanta oldu. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıda çana tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Instagram'dan detaylı fotoğraflarını paylaşacağım. Oraya da göz atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram adresim olacak. Bu şekilde yakından göstermem gerekirse. Çok şeker bir çanta oldu. Ördüğünüz zaman benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.